Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bu videomuzda sponsorlu olarak CoinCall borsasını inceliyor olacağız. CoinCall en büyük altcoin opsiyon borsalarından bir tanesidir arkadaşlar. Özellikle opsiyon işlemleri üzerinde yoğunlaşmış bir borsa. Tabii ki bu borsada spot işlem de yapabiliyorsunuz. Normal diğer borsalarda olduğu gibi hem spot işlemlerinizi hem de futures vadeli perpetual kontratlar üzerinden normal işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun yanında da ayrıca opsiyon hizmetleri bulunuyor. Bitcoin'de, Ethereum'da veya altcoin'lerde herhangi bir opsiyon işlemi almak istiyorsanız bu opsiyonları da yine CoinCall borsası üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Opsiyon alım ve satımlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Neden CoinCall'u tercih etmelisiniz? Burada web sitelerinde birkaç özellikten, öne çıkan özellikten bahsetmişler. Az önce bahsettiğim gibi altcoin'lerde özellikle opsiyon işlemlerinde derivatiflerde gerçekten ön plana çıkıyorlar. Bunun yanında da tabii ki ilk %100 third party yani üçüncü taraflı custody hizmeti sunan, saklama hizmeti sunan bir kripto borsası arkadaşlar. Biliyorsunuz kripto borsaları varlıkları çoğu zaman kendi bünyelerinde tutuyorlar, kendi bünyelerinde saklıyorlar. Ama bir kısmını da üçüncü parti fon saklayan custody kuruluşlarına, saklayıcı kuruluşlara bağlıyorlar. Burada da arkadaşlar CoinCall kesinlikle tamamını %100'ünü üçüncü parti saklama kuruluşlarına yönlendirmişler. Birazdan security bölümünden de hangi custodian kuruluşa bunu verdiklerini gösteriyor olacağım. Burada da aslında birebir şeffaf bir görünüm izlemeye çalışıyorlar. Çoklu işlem ve portföyünüzde farklı margin modlarını kullanabiliyorsunuz. Ayrıca diğer borsalarda olduğu gibi Earn hizmetiyle birlikte sabit stake getirisi de elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mobil uygulamaları var. Google Play üzerinden veya App Store üzerinden indirerek mobil uygulama üzerinden de borsayı kullanabilirsiniz. Burada da Twitter hesaplarını vesaire bahsetmişler. Şimdi opsiyonlardan biraz bahsedelim. Opsiyonlar nasıl kullanılıyor bunları anlatalım. Opsiyonların nasıl kullanılacağını 5 başlık halinde anlatıyor olacağım arkadaşlar. Yüzeysel olarak opsiyon trading'den de bahsediyor olacağım. Trade Options diyerek opsiyon menüsüne geçiş yapalım. Sol üstteki opsiyon tuşuna tıkladığınızda bu şekilde bir arayüze yönlendirileceksiniz arkadaşlar. Burada Light ve Pro olmak üzere 2 adet seçeneğiniz bulunuyor. Eğer daha önce opsiyonlarda işlem yaptıysanız, bu konuda tecrübeliyseniz Pro arayüzünü kullanabilirsiniz. Burada daha fazla bilgiye erişebiliyorsunuz ve daha komplike bir arayüz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ama daha önce işlem yapmadıysanız, opsiyonlarda yeni işlem yapıyorsanız daha kolay olduğu için Light arayüzünü de kullanabilirsiniz. Daha anlaşılır bir arayüz Light tarafında bize sunmuşlar. Opsiyonlar iki çeşittir. Call ve put olmak üzere. Call opsiyonu size belli bir varlığı belli bir vade içerisinde belirli bir fiyattan alım imkanı sunar. Put opsiyonu ise tam tersi, belli bir varlığı belli bir vade içerisinde belirli bir fiyattan satma imkanı sunar. Şu anda Bitcoin 90 bin dolarda. İlerleyen günlerde ben Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorsam elimdeki Bitcoin'leri satmak yerine bunları hedgeleyebilirim. Yani put opsiyonu satma hakkı satın alarak aslında elimdeki Bitcoin'leri fiyat düşmüş olsa dahi satabilirim. Örneğin şuradaki opsiyona bakalım. Bu opsiyon 90 bin dolardan Bitcoin satma imkanı bize sunuyor. Ne zamana kadar? 22 Kasım 2024 tarihine kadar. Bu opsiyonu satın aldığımda Bitcoin fiyatı 90 bin doların altında olsa dahi 80 bin dolara düştü diyelim veya 70 bin dolara düştü. Ben yine de elimdeki Bitcoin'leri burada 90 bin dolardan satma hakkına sahip olacağım arkadaşlar. Put opsiyonu bana bu imkanı sağlıyor. Call opsiyonu da tam tersi. Şu anda 90 bin dolardan bir call opsiyonu aldım diyelim. İlerleyen günlerde Bitcoin fiyatı 100 bin dolara ulaştı. Burada da yine ben 90 bin dolardan Bitcoin alma hakkına sahip olacağım. Tabii ki vade sonuna kadar ve opsiyonun da sizlere bir maliyeti var. Şimdi opsiyon nasıl alınır? Hemen bunu göstermek istiyorum. Burada altcoin'lerde mevcut Toncoin'i seçtim ben. Toncoin'de bir satım opsiyonu almak istiyorum. Put opsiyonu almak istiyorum. Toncoin'in ilerleyen günlerde düşmesini beklediğimizi varsayalım ve elimizde de Toncoin var diyelim. Bunlar tamamen varsayım ve elimdeki bu Toncoin'leri satmak yerine put opsiyonu alarak belli bir fiyattan satma hakkına sahip olmak istiyorum. Sağ taraftan hemen 10 ton için girdim. Burada satış kademesinde 0.15'ten 3.15'ten satış olduğu için 3.15'i giriyorum. Burada da zaten ne yaptığınızı size direkt söylüyor. Şu anda 3.7 dolar ödeyeceksiniz diyor. Ne için? 10 tonu 0.32'den satma hakkına sahip olmak için ne zamana kadar? Vade sonu olan 22 Kasım tarihine kadar bize bu tonları 0.32'den bu
put opsiyonunu satma hakkını bize verecek arkadaşlar. Eğer vade tarihinde ton 5 dolar veya daha düşük değilse de bu opsiyonun değersiz olacağını, yani bu opsiyonu kullanamayacağımızı bize gösteriyor. Kabul ediyorum diyorum. Al butonuna bastım. Buy emrini gönderdim. Burada da emirin gönderildiğini ve emirin şu anda dolduğunu görebiliyoruz. Alt tarafta pozisyonlar menüsünden de burada almış olduğunuz opsiyonu, mevcuttaki kar zararınızı, tüm durumu, burada delta verilerini, theta verilerini, gamma verilerini de yine opsiyonlarla alakalıysanız biliyorsunuzdur. Tüm verileri buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ton düşüyor olsa dahi benim burada put opsiyonum mevcut. Bunu satma hakkım bulunuyor arkadaşlar. Opsiyonlardaki bir diğer yöntem volatiliteden korunmak. Eğer fiyatın yükselip düşeceğini bilmiyorsanız ve yalnızca volatiliteden korunmak istiyorsanız burada da yine long straddle dediğimiz farklı bir yöntemi kullanabilirsiniz. Yukarıdaki menüden combo trade menüsüne tıklıyorum. Combo trade menüsüne tıkladığınızda zaten burada opsiyon çeşitleri karşınıza çıkıyor. Buradan straddle'a tıklıyorum çünkü bir volatilite olacağını varsaydığımız için hem call hem de put opsiyonunu satın alacağım arkadaşlar. Yine ton coin'i buradan veya near'ı seçelim bu sefer, fark etmez. Burada long straddle dediğimiz strateji aslında bize opsiyonu hem alma hem de satma hakkını veriyor. Yani hem call opsiyonu alıyoruz hem de put opsiyonu alıyoruz. Hem alma hem de satma hakkımız olduğu için fiyat düşse de yükselse de burada aslında herhangi bir kar veya zarar elde etmiyoruz. Piyasadaki volatiliteden korunmuş oluyoruz. Hemen almak istediğim miktarı yine 10 olarak belirledim. Order'ı gönder dediğimde burada emri başarılı bir şekilde göndermiş oluyoruz arkadaşlar. Buradaki fiyatlara ulaştığında, yani bu fiyatlardan alım imkanını bize sunacak. View Position kısmından da yine açmış olduğunuz pozisyonları, burada az önce açtığımız pozisyon var mesela. Pozisyonları buradaki kısımdan da görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Combo Trade menüsünde bu tarz market volatilitesinden korunmak için açabileceğiniz pozisyonlarda elbette bulunuyor. Bir diğer yöntem pasif gelir elde etme yöntemi olarak aslında adlandırabiliriz. Buna covered call diyoruz. Covered call'da aslında bir opsiyon satarak fiyatın yükselişinden daha fazla kar elde etmemizi sağlıyor. Örneğin Bitcoin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsunuz. Burada aslında call opsiyonu satarak daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Custom moda geçtim. Add legs diyerek burada açmak istediğim işlemi giriyorum. Ne demiştik? Bir call opsiyonu satmamız gerekir yükselişten daha fazla kazanabilmek için. Elimizde Bitcoin var ama daha fazla yükseleceğini düşündüğümüz için burada yine aslında call opsiyonunu satarak daha fazla getiri elde edebiliyoruz. Bunu da yine mesela Toncoin için, altcoin'lerde yapabileceğinizi göstermek için gösteriyorum arkadaşlar bunları. Call opsiyonunu satacak şekilde burada da mesela yine 10 adet Toncoin için bu emri göndermiş olalım. Şu şekilde confirm'ı bastığımızda bu emir de başarılı bir şekilde gönderilmiş oldu ve order submitted dedi. Yani emir gönderildi ve emir doldu. View Positions kısmından da yine pozisyonlarımı görüntüle kısmından da buradan Toncoin'de açmış olduğumuz 2 adet opsiyon işlemini görüntüleyebiliyoruz. Birincisi put opsiyonunu satmıştık. İkincisinde de call opsiyonunu sattık. Farklı yöntemler için bu işlemleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi farklı bir yöntemi anlatacağım. Üçüncü yöntemde aslında daha düşük fiyattan bir coin'i almak istiyorsanız bu opsiyon çeşidini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu opsiyon çeşidine Cash Secured Put diyoruz. Bir ürünün fiyatının düşeceğini düşünüyorsanız ve düştükten sonra da daha fazla alım yapmak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntemde de aslında put opsiyonunu bu kez satmış olacağız arkadaşlar. Örneğin Ethereum'un veya Solana'nın veya Dogecoin'in daha fazla düşeceğini düşünüyorsunuz veya dipten almak istiyorsunuz. Hemen istemiş olduğunuz coin'e tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra da burada Add Leg bölümünden bir yine işlem ekliyorsunuz. Bu yapacağımız işlemde put opsiyonunu satmak olacak arkadaşlar. Put'u seçtim. Put opsiyonunu satacağım diyorum. Yine belirli bir fiyattan şu şekilde 10 adet Near'ı satmak istiyorum. Bu da aslında Near düştüğünde size daha düşük fiyattan alım imkanı sunmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde düşük fiyatlardan daha fazla altcoin satın alabilirsiniz. Confirm'e bastığımda burada da emrin gönderildiğini ve emrin gerçekleştiğini görüyorsunuz. Hemen View Positions bölümünden bu son göndermiş olduğumuz işlemi de görüntüleyelim. Henüz düşmemiş buraya. Order henüz dolmamış galiba. Evet, burada emrimiz görünüyor ama henüz
emir dolmamış arkadaşlar. Emir dolduktan sonra pozisyonlar menüsünden de görebilirsiniz. Düşük fiyattan alım için de bu opsiyonu tercih edebilirsiniz. Son olarak bir yöntem daha anlatacağım. Bu yönteme Vertical Spread adını veriyoruz. Bu yöntem aslında daha küçük sermayeli yatırımcılar için riski kontrol etmek amaçlı kullanılan bir yöntem arkadaşlar. Vertical Spread opsiyonu da aslında Iron Condor olarak geçen çeşitlerden bir tanesi. Burada da hem put opsiyonu 2 adet put opsiyonun hem alıp satarak hem de call opsiyonunu alıp satarak oluşturmuş olduğumuz bir strateji arkadaşlar. Bu da açmış olduğunuz işlemlerdeki portföy riskini düşürür ve aslında daha sağlıklı, daha düşük riskli işlemler almanızı sağlar arkadaşlar. Potansiyel kayıpların da önüne geçebilmek için burada bahsetmiş olduğum Vertical Spread uygulamasını, opsiyon çeşidini kullanabilirsiniz. Ayrıca opsiyon menüsünde Block Trade adında farklı bir hizmetinde olduğunu görüyorsunuz. Buradaki Block Trade menüsüne tıkladığınızda da arkadaşlar RFQ oluşturarak aslında büyük işlemlerde böyle çok yüklü alım ve satımlarda daha düşük komisyon ödemek için oluşturmuş oldukları bir board burası. Buradan da yüksek çaplı işlemler yapıyorsanız daha ucuz komisyonlu işlemlerinizi daha iyi bir fiyattan gerçekleştirebilmek için RFQ menüsünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında CoinCall borsasının ayrıca varlıkları tutmadığını anlatmıştım. Yani CoinCall kendi bünyesinde varlıklarınızı tutmuyor. Burada tutmuş olduğu varlıklarınızı tutan aslında farklı saklama kuruluşları var. Kobo ve Fireblocks üzerinde aslında varlıklarınız duruyor. CoinCall'un varlıklarınızı çekme gibi bir yetkisi kesinlikle söz konusu olmuyor. Zaten buradaki custodian kuruluşlarının yani saklama kuruluşlarının Deribit, Bybit, OKEx gibi büyük borsalara da hizmet verdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. CoinCall hakkında da daha fazla bilgi almak istiyorsanız hakkında menüsüne göz atabilirsiniz. Burada bahsetmiş olduğum gibi üçüncü taraf saklama kuruluşlarını tam olarak destekleyen ilk merkezi borsa. Bunun yanında da tam API hizmeti sunuyorlar. Ayrıca opsiyon hizmetlerinin de öne çıktığından bahsetmiştim. 15'ten fazla altcoin'i CoinCall borsası üzerinde trade edebiliyorsunuz. Ekiplerinde de daha önce JP Morgan'da, Binance'da, OKEx ve Bybit gibi borsalarda çalışmış kişilerin olduğunu anlatıyorlar. 300 milyondan fazla ağıma ulaşmış yöneticilerin de yine ekipte olduğundan bahsetmişler. CoinMarketCap'teki en iyi 50 projelerin kurucularının da yine CoinCall ekibi arasında yer aldığından bahsedilmiş arkadaşlar. CoinCall borsasına üye olduğunuzda ayrıca kazanabileceğiniz bazı ödüller de var. Üye oldunuz diyelim, kimlik doğrulamanızı yaptınız, 5 adet call token kazanıyorsunuz. $100'dan fazla ilk para yatırma işleminizi yaptığınızda 20 call token, daha sonrasında $100'lık ilk opsiyon işleminizde 20 call, $100'lık ilk altcoin opsiyon işleminizde 30 call alabiliyorsunuz. OTC blok işlemi de yaparsanız 1000 call yine alabiliyorsunuz. Call token'ın da şöyle fiyatını göstermek istiyorum. 0.04 dolardan şu anda işlem görüyor. Borsanın kendi yerel native token'ıdır arkadaşlar call. Videonun açıklama kısmında referans linkim olacak. Referans link ile kayıt olursanız aynı zamanda belli bir oranda da komisyon iadesi alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki ödülleri kazanmak istiyorsanız veya borsa ilginizi çektiyse kullanmak istiyorsanız aşağıdaki referans link ile kayıt olabilirsiniz. Ayrıca bu opsiyonları öğrenmek için, piyasa hakkında bilgi almak için CoinCall Akademi adında da bir akademi sayfası oluşturmuşlar. Akademi sayfası güncel, her gün burada veriler paylaşılıyor, analizler paylaşılıyor, haberler paylaşılıyor. Akademi sayfasından da son güncellemeleri takip edebilirsiniz. Buradan güncel market analizlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca başlangıç düzeyindeki kişiler için opsiyonların nasıl kullanılacağını, opsiyonların temelde nasıl trade edilebileceğini anlatan burada yine yazılarının da olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani opsiyonlara yeniyseniz, opsiyonların nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız ayrıca CoinCall'un Akademi bölümüne de göz atabilirsiniz. Dediğim gibi ilgili linkler aşağıda olacak. Borsa ilginizi çektiyse aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. CoinCall borsası incelememiz bu şekildeydi. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden incelememizi tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.